Gameport'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de yine özel bir konuğumuz var. Denizbank İstanbul Wildcats Valorant takımının head coach'u Kaan Taşpınar bizlerle olacak. Kendisiyle hem Valorant dünyasını konuşacağız hem head coach'luk deneyiminin nasıl gittiğinden bahsedeceğiz. Ayrıca yine sürpriz bir hediyemiz de olacak. Gameport başlıyor. Merhabalar, bugün Gameport'ta Can Önlügül ile beraberiz. Ben açmayacağım. Sen mi açıyorsun? Sonucu benim. Tamam. Gameport'ta çok özel bir konuğumuz var bugün. Denizbank İstanbul Wildcats takımının Valorant kısmının head coach'u Kaan Taşpınar'la beraberiz. Kaan, seni burada ağırlamak çok güzel. Burada olmak çok güzel. Seninle şöyle bir genel e-spor sohbeti, Valorant sohbeti etmek istiyorum açıkçası ama hep böyle hikayenin başından alınır. Senin e-spor serüvenin nasıl başladı onu merak ediyorum. Benim e-spor serüvenim aslında FPS oyunlarıyla yıllardır ilgileniyorum. Yani işte şu ana kadar çıkan Zula, Wolf Team, CSGO, CS 1.6 oyunlarıyla beraber başladı ama profesyonel düzeyde değildi. Zula'da birazcık profesyonel kariyerim oldu. Sonrasında Valorant çıkışıyla beraber Valorant'a geçtim. Eski kadromla beraber oynuyorduk vesaire derken yani her zaman takım kaptanıydım. Ayrıcalık yapıyordum. Bu yüzden de koçluk yapabileceğimi düşündüm. Birkaç tane organizasyon çalıştım. Sonrasında da Wildcats'le tanıştım. Ondan sonra da böyle serüvenim başlamış oldu. Harika. CS 1.6'yı duyunca tabii bende de eski anılarım canlanıyor. En Evet. sevdiğin harita neydi CS 1.6? Ya klasiktir herhalde. Bütün Türklerin en sevdiği harita Dust 2. Dust 2. Ama Yıllarım. CSGO'da da Vertigo diyebilirim şu anda. Evet, gayet iyi, gayet iyi. Tabii senin bir sporcu geçmişin de var aslında. Evet, Basketbol evet. oynadın. Sence bu senin head coachluk döneminde sana yarar sağlıyor mu? Yani yara sağladığını düşünüyorum çünkü yani genel olarak takım sporlarında aslında aynı her zaman bu yapıyı görebilirsiniz. Futbol olsun, voleybol olsun, basketbol olsun. Sporda da yani koçluk bence gayet önemli. Zaten bunun değeri birazcık geç anlaşıldığını düşünüyorum. Hala tam değeri bilinmiyor bence. Yani takımın optimal düzeyde oynatabilmesi, insanların yönetebilmesi bu açıdan yani organize edilebilmesi daha doğrusu çok önem taşıyor. Yani geçmişimde gördüğüm bu deneyimler sayesinde de işte değerli insanlarla çalışmam sayesinde, koçlarla çalışmam sayesinde ne yapacağımı birazcık daha iyi kestirebiliyordum. Bu yüzden de bana yardımcı oldu bayağı. Aslında tam o konuya gelecektim ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Biber dolması sever misin? Biberliyiz. Yani yaprak sarmayı tercih ederim. Tamam. Peki bir head coach Valorant takımında tam olarak ne yapar? Yani diyelim oturdu yerlerine oyuncular, kulaklıkları taktı, sen de yerini aldın. O anda neler konuşuyorsunuz? Örneğin haritada farklı setler mi söz konusu? Bunu biraz merak ediyorum. Bir maçta neler yaşanıyor? O zaman head coachluktan başlayayım. Genelde yani head coachluk terimi bazı yerde hala bilinmiyor. Bunu şöyle belirtebilirim. Bir takımı koç organize eder. Onları işte yönetmeye çalışır derken nasıl diyeyim yani setlerini hazırlar. Ondan sonra hazırlıklarını tamamlar. Head coach da koç ekibinin aynı şekilde görevini üstlenir. Yani koç ekibini bir takım olarak düşündüğünüz zaman head coach onları organize eder. Onlara yardımcı olur. Plan programa yardımcı olur. Bu şekilde bir görevim var. Tabii Valorant hakkında da merak ettiklerim var. Ben belki biraz uzağım bu konuya ama senden öğreneceğim. Şunu da merak ediyorum. Tabii hiç aşık oldun mu? Evet. Peki Valorant'a çok büyük bir ilgi var aslında. Gitgide de yükselen bir ilgi var ve aslında yani kendim dışarıdan baktığımda CS sonrası bir FPS oyununun tekrar bu kadar popüler olması bana biraz ilginç geliyor. Tabii çok güzel tasarlanmış bir oyun. Sence Valorant'ı şu anda neredeyse e-spor dünyasının hani tepe noktasından birine taşıyan faktör nedir? Ne bu kadar özel kılıyor Valorant'ı? Valorant aslında diğer FPS oyunlarına göre daha değişik bir oyun. Birazcık daha LoL ile birleşmiş gibi diyebiliriz. Diğer FPS oyunlarında aslında oyun biraz daha nettir yani işleyeceğiniz taktikler biraz daha belli başlıdır. Her iki takımın da özellikleri aynıdır yani herhangi bir oyuncunun yanına bir flashbang bombası veya işte grenade bombası alabilir. Ama Valorant'ta birazcık daha işler değişiyor yani meta hakimiyeti olduğu için oyunda daha çok düşünmeniz gerekiyor. Daha çok işin içerisinde olasılıklar giriyor. Bu yüzden de oyunu daha ilginç kılıyor bence. Yani iki oyunun da zevki aslında farklı. Yani CSGO'nun verdiği haz tabii ki de ayrı bir seviyede ama Valorant'ın da getirdiği ilginçlik, o değişiklik yani bir yaratıcılık var diyebiliriz. Bu benim mesela ilgimi çok çekmişti. Sis atmak orada da ayıplanıyor mu Valorant'ta da? CS'de Yani çok. evet farklı kelimeler kullanılabilir sattıktan sonra ama bazen. Meta dedin. Aslında metadan devam etmek istiyorum. Yeni bir ajan da geldi. Hem o ajanı biraz bize anlat istersen hem de meta şu anda nasıl Valorant'ta?
Yani Valorant'ın sabit mesası yani aslında hiç yok diyebilirim. Çünkü ajanlar çoğaldıkça biliyorsunuz ki sürekli yeni ajanlar geliyor şu anda. Sürekli metanın aslında olasılıkları artıyor. Bu yüzden de takımların oyun tarzına göre kendi metaları oluşmaya başlıyor artık. Ama genel olarak Valorant'ta line-up metası diyebiliriz. Böyle metayı çok fazla görüyoruz. Özellikle bazı maplerde yani bunu çoğu takım tercih ediyor. Yeni çıkan ajan da aslında sanki bunun için bir counter olma yolunda tasarlanmış gibi de geldi bana ama yani yeni ajanı beşli kompozisyona tek başına kendi rolünde uygun görmüyorum ben. Şahsi fikrim koç olarak. Yani yanında aynı rol yani kontrol rolünde başka bir ajanla kombinasyonu olduğu zaman tercih edilebilir bence ama onun dışında yani çok da büyük bir meta getireceğini düşünmüyorum. Uğurlu bir rakamın var mı? Var 7. Peki maçtan önce takımca ya da bireysel bir totemin oluyor mu? Takımca bir totemimiz oluyor. Benim şahsi totemim aşık olduğum kişiyle oluyor. Eridim. Çok tatlısın. Teşekkürler. Peki, devam edelim. Şunu sormak istiyorum tabii ki. Denizbank İstanbul Wildcats Valorant'ta neleri hedefliyor bu yıl ve önümüzdeki yıl? Yani bilmeyenler varsa kısa bir özet geçmek istiyorum bu konuyu. Şu anda Riot Games Valorant'ta partnership programına geçti. Partnership programında NA yani Amerika kıtasında, Avrupa kıtasında ve Asya tarafında da partnerlik programına geçti. Bu partnerlik programında her bölge için 10'ar tane takımla anlaştılar. Onların kendi ayrı ligleri olacak ve alt ligden şampiyon olan her takım bu lige yükselme şansını elde edecek. Biz de Denizbank İstanbul Wildcats olarak bu şampiyonluğu almayı hedefliyoruz. Hatta hedeflemekten de öte alacağımızı biliyoruz. Bunun için de gerekli transferlerimizi yapmaya başladık, görüşmelerimizi yapıyoruz ve gelecek sezonda da Valorant arenasını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da domine etmeye geliyoruz diyebilirim. Transfer süreçleri nasıl oluyor? Hani eskiden böyle hep futbolcuları okurduk, kaçırırlarmış, bir yerlere götürürlermiş falan. Ve şu anda e-sporda da aslında belli isimler için böyle ciddi kapışmalar yaşanıyor kulüpler arasında. Evet, Böyle evet. ilginç transfer hikayeleri falan var mı sende? Aslına bakarsanız şu anda yeni bir oyuncumuz var, Andrei. Eski Fnatic oyuncusu kendisi. Yani kendisiyle az çok görüştük. Çok eğlenceli bir insan. Kendisi ben kaçırdım, aldım. Kokoreç yemeye gittik. Müthiş. Çok beğenmedi ama olsun. Daha çok kendisi döner tercih ediyor. Nereli? Nereli? Rus kendisi. Rus. Rus asıllı. Öyle bir kaçırma hikayemiz var küçük ama çok beğenmedi dediğim gibi. Bakalım diğer lezzetlerle umarım. Kokoreç Anlaşılır. tabii biraz daha yabancıların alışması için zor olabiliyor ama döner sevmeyeni de görmedim ben yani. Evet. Aslında kendisini şöyle tabir ediyor. Yani benim midem demir gibi diyor. Ben her şeyi yiyebilirim dedi. Ben de bu yüzden böyle bir tercihte bulundum. Ama kokoreç demek ki Olmadı. her mideye olmuyormuş. Favori ajanın var mı böyle kendi? Var. Yani Hangisi? oynarken main ajanım Viper. No one can hold their breath forever. Poison orb and Hatta çoğu oyuncunun da sevdiği bir karakterdi kendisi, ajandır. Onun dışında bir de Breach oynuyordum. Breach ajanı da çok seviyorum. If you're not being shot at, you're doing something wrong. Birazcık bana benzetiyorlar hatta cüsse olarak. Evet sen de maşallah yani Teşekkürler. böyle kapı gibi adamsın. Şeyi soracağım sana, aramızda kalan mouse'um bozuldu geçen gün. Hadi ya. Evet, tamir etme metodu biliyorum. Bluetooth'tu. Açıyorum ışığı yanıyor. Fakat cevap vermiyor yani hareket etmiyor mouse. O konuda şey yapabiliyor musun sen? Format atabiliyor musun biz? Aslında açık kapayınca düzeliyor da bir format deneriz. Format yani. Bellekle, USB bellekle Ha. yapmayı biliyorum. Tamam çıkışta bir Tamamdır. çünkü şey gitti. Hallederiz şimdi biz. Bilgisayar gitti. Ha, şunu da tabii ki merak ediyorum açıkçası. Valorant koçluğu, head koçluğu. Senin aslında bir koç ekibin de var değil mi? Yani kaç Evet. kişisiniz? Koç ekibi olarak ben dahil 7 kişiyiz. 7 kişi. Evet biraz geniş bir ekibimiz var. Hatta şöyle bir espri oluyor genelde. 4 tane daha getirin de halı sahaya gidelim. Yani evet. Ekibe katılan her kişiden bu espriyi duydum. Yorumlara da böyle espri gelirse. Lütfen. Yani Bay bay. Real Madrid'in o kadar antrenörü yok. Yani Carlo Ancelotti var, oğlu var yanında, 2-3 tane daha adam var. Valla 7 koçluk bir ekip gerçekten. Önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü. 3 takımımız var. Akademi, kadın takımı, az takımı. Hatta yurt dışında çoğu takımında böyle geniş koç ekipleri var. Özellikle LoL tarafında her lane için bireysel koçluklar da görebiliyoruz. Performans koçumuz, analizlerimiz, asistan koçumuz, akademi takımı koçumuz, kadın takımı koçumuz, ben olmak üzere ve 3 sağlık çalışanımız Onlar bizle beraber. kimler? Sağlık çalışanları. Onlarda bir fizyoterapistimiz var, Çağla Hanım. Aynı zamanda psikologumuz var. Bir de diyetisyenimiz var Umur Bey. Onlarla beraber de
Gerçekten takımlarımızı yürütüyoruz. muhteşem bir ekip, muhteşem bir ekip. Peki diyelim eve geldin, yorgunsun. Böyle okulda işte ya da işte stresli bir gün geçirdin. Bilgisayarı açtın. İlk gideceğin oyun Valorant olur ya da hangi oyunu açarsın? Güzel bir soru. Yani Valorant'ı açarım ama sanırım bir maç sonra kapatırım. Çünkü okuldan gelirim böyle hevesle Valorant açarım. Çok seviyorum ama bazen yani garip anlar yaşanabiliyor ranked seviyesinde. Ondan sonra farklı bir oyuna geçiş. Hangi oyun mesela? Yani LoL dışında hepsi olabilir sanırım. Zaten LoL oynamış insanların ortak özelliği genelde birazcık o konuda. Ya oyun olarak çok seviyorum aslında. İlgimi çekiyor. ADK oynuyordum. Yani çok uzamasam o oyunlarına. Yani birazcık daha Dota falan takip ettim bir süre ama gene de ya stres dolu anlarda ikisinden uzak durmaya çalışıyorum. Peki senin böyle unutamadığın bir pep talk'un, team talk'un oldu mu? Hani beyler siz bu değilsiniz, daha coşkulu ya da işte onun gibi. Yani aslında her maç öncesi oluyordu. Bizim takım ruhumuz çok iyiydi yani o konuda. Takımca birbirimize çok bağlıydık, kenetliydik. Bu da kuşumuzun eseri yine. Ege abiye de buradan selamlar olsun eğer izliyorsa. Yani oluyor tabii ki de. O zaman kaptanımız daha çok yapıyordu ama ben de çoğu zaman arkadaşlarımla bireysel yapıyordum. İşte hadi yaparız gibisinden değil de birazcık daha böyle duygusal oluyordu aramızdaki bağla beraber. Oluyordu yani. Peki taktiksel olarak böyle son talimatlarda neler konuşulur? Valorant kısmı için mi bahsettin? Valorant kısmında devam edelim. Valorant'a geçelim. Yani mola hakkımız oluyor. İki taraflı oynanıyor biliyorsunuz ki. T-side ve CT-side tarafında. İki tarafta da bir tane taktiksel mola hakkımız oluyor. Onu da genelde daha uygun bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hani en uygun yerde almaya çalışıyorum. Aldığım zaman o zamana kadar gördüğüm kritik yani bizi en çok geriye çeken hataları takımla anlatarak onların bu konuda uyanmasını sağlıyorum. Aynı zamanda onların mentalini toparlamaya çalışıyorum ya da işte bir kaos oluşuyorsa çünkü takım içerisinde kaos oluştuğu anda direkt mola alınması gerekiyor. Aldıktan sonra o kaosun bitmesi için onları sakinleştirici bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Yani bu çok değişkenlik gösteriyor. Bunu da iyi okumak lazım. Çocukluğunda en sevdiğin yemek neydi? Aslında her şeyi yiyordum. Her şey en sevdiğim Ama olabilir böyle yani. değil mi? Eve girdiğinde keşke şu olsa dediğin. Patates kızartması Çok mesela. garip bir cevap gelecek ama karides. Karides. Tabii. Çok doğru bir seçim yani. Güzel Evet. bir evet. Öyle ekmek banıyor muydu? Yani Şeyine. tereyağlı falan. Tereyağlı. Ay. Tatlısı üzerine bal sürüp de yediğin oluyor. Ballı hardal falan böyle soslu. Shrimp bomb yapıyoruz böyle. Bardakta geliyor böyle. Aa. 10 tane yanında. Nasıl bir çocukluk bu ya? Yani ortaokulda geliyordum eve annem böyle onları koyuyordu böyle alıp böyle Ay, ağzıma atıyordu. çok Mis güzel. gibi. Çok güzel. Neyse, Valla Kaan çok keyif aldım ben seninle sohbet etmekten Ben de ya. teşekkürler. Ve şimdi herkese yapmayacağım bir şey yapacağım. Seni insanlık tarihinin bana kalırsa şu ana kadarki en büyük icatlarından birinin yanına götürmek istiyorum. Ve biraz sana ondan bahsetmek istiyorum. Tabii. Oraya gidelim, birazcık büyülenelim. Gidelim, büyülenelim. Büyülenelim. Valorant falan güzel. Ama asıl icat bu işte. İçilebilir su. Sen elini okutuyorsun. İstediğin gibi içiyorsun. Takımca gelelim o zaman. Takımca gelin. Susadığınız zaman. Totem. Kaan'la çok keyifli bir gün oldu. Teşekkür ederiz Kaan. Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Seni ağırlamak çok keyifliydi. Sevgiliden su içmek çok güzeldi. Değil mi? Başka bir tadı olur. Bu arada kapatırken yeni bir duyurumuz var. Bu bölümde de sürpriz hediyemiz sizi bekliyor. Bunun için yapmanız gereken YouTube'dan IGA İstanbul Airport TV, Instagram'dan IG Airport'u takip etmek ve böylece sürprizleri ve videoları kaçırmamak. Hoşça kalın.